Merhaba arkadaşlar. İnsanın evrimini başlatıcısı olarak dik yürümeden söz ettikten sonra esas önemli gelişmelerin insan toplumsallığında yattığından söz etmiştim. İnsan toplumsallığının da biyolojik genetik temellerinin olması gerektiğini vurgulamıştım. İlk olarak da bildiğiniz gibi kadının doğum yapmasını ve buna bağlı olarak ebelik mesleğinin ortaya çıkmasını, doğumla ilgili sorunlar nedeniyle insan türünde toplumsallığın çıkış noktasının burası olduğundan söz etmiştim. Şimdi bunu tamamlayacak biçimde ikinci önemli bir nokta babalık kavramının ortaya çıkması. Çünkü babalık kavramı özellikle gelişmiş memeliler açısından bakıldığında insan dışında pek rastlanılan bir şey değil. Kuşkusuz babalığı çağrıştıracak bazı hareketler erkek bireyler tarafından başka türlerde de söz konusu oluyor. Fakat insandaki kapsam, genişlik ve tutarlılıkla bir babalık kavramının kültürel bir olgu olarak ortaya çıkması söz konusu değil. Kuşkusuz diğer bütün insani özelliklerde olduğu gibi babalık kavramının da geçmişini, diğer türlerde ipuçlarını görebiliyoruz. Örneğin bazı kuş türleri tek eşli yaşantı sürdürürler ve yavruların yetiştirilmesinde dişiler kadar erkekler de son derece faaldir, etkilidir. Ya da örneğin imparator penguenlerinde yumurtalara bakılması, o kutup koşullarını düşünün. Yumurtaların korunması bakımından erkeklerin gösterdiği çaba dişilerden az değildir. Ama kuş türlerinde görülen bu tür babalıklar aslında çoğu durumda geçicidir. Kuş çifti bir araya gelirler, birlikte yuva yaparlar, yumurtlarlar, dişi yumurtlar, sonra yavrulara birlikte bakarlar ama sonra herkes kendi yoluna gider. Genelde olan budur. Gerçi bazı kuş türlerinde çiftler ölene kadar ayrılmaz. Böyle örnekler de vardır ama genel olarak böyle değildir. Yani dolayısıyla kuşlardaki erkek bireylerin davranışlarıyla insan babalarını bir tutamayız. Birbirlerinden farklı. Memelilere gelince diğer memeliler açısından insan babasının durumu hemen hemen benzersiz. Yani örneğin hepinizin çok iyi bildiği gibi memeli türlerin çoğunda erkeklerin yavrularla hiçbir ilgisi yoktur. Yani erkekler dişileri döllerler. Ondan sonra başka dişilerin peşinde koşmaya başlarlar. Yani onların bütün amaçları olabildiğince fazla dişiyle bir arada olmaktır. Ondan sonra yavruların bütün bakımı, yetiştirilmesi bütünüyle annelerin elindedir. Yani kediler de böyledir, köpekler de böyledir. Ondan sonra diğer birçok canlı türünde böyledir. Bazı hayvan türlerinde erkekler dişilerden oluşan toplulukta bir harem gibi bir durum oluştururlar. Örneğin işte en klasik örneğini arslanlarda ya da gorillerde gördüğümüz gibidir. Bile alfa erkek dişilerle çiftleşme ayrıcalığını gücüyle elde eder ama yavruların bakımına hiçbir katkısı, ilgisi yoktur. Erkek aslanlarda örneğin şöyle bir şey var. Bu erkek aslanların dışında bazı primat türlerinde de görülüyor. Alfa erkek yeni bir sürüye geldiği zaman kendinden önce doğum yapmış dişilerin bütün yavrularını öldürür. Böyle bir gelenek de var bazı hayvan türlerinde. Yani bir erkek aslan eski
alfa erkeği yendikten ve sürünün başına geçtikten sonra sürüdeki daha önce doğmuş bütün yavruları öldürür. Bu başka hayvan türlerinde de görülen durumlardır. Bazı hayvan türlerinde dişi ile erkek bir arada bir aile oluşturabilirler. Kurtlarda böylesi bir aile görüntüsü vardır. Fakat biraz önce söylediğim gibi burada da erkek kurtların yavruların bakımıyla, yetiştirilmesiyle falan pek bir ilgileri yoktur. Yani topluluk olarak bir aile görüntüsü verseler de durum böyle değildir. Şimdi erkek insan türünde erkeklerin babalık rolünün ortaya çıkması ve bu konuya ilişkin dikkat etmemiz gereken epey konular var. Bir kere öncelikle şunu vurgulamamız gerekiyor. Yani türlerin evrimleşmesi bakımından üreme faaliyeti son derece önemli. Bildiğiniz gibi üreme canlılığın en temel özelliklerinden birisi olarak sayılıyor. Yani her canlı kendi bütünlüğünü, varlığını korumaktan ardından bütün enerjisini ve gücünü aslında üremeye yöneltmiş durumda. Yani bu öylesine bir içgüdü ki, yani çoğalma içgüdüsü o kadar güçlü bir içgüdü ki bazı örneğin böcek türlerinde falan diyelim örümceklerde vardır bu. Bazı örümcek türlerinde dişi ile erkek çiftleşir. Daha sonra dişi erkeği yiyerek işte yavru yumurtası için gerekli enerjiyi, besini o şekilde sağlar. Yani öylesine güçlü bir içgüdü ki, yani üreme içgüdüsü, erkekler çiftleşmeden sonra kendilerini bir nevi kurban ediyorlar. Şimdi bunun gibi doğadaki sayısız hayvan türündeki davranışlara baktığımızda bu üreme içgüdüsü bakımından olağanüstü işler yapılıyor. Örneğin geyiklerin devasa boynuzlarını düşünün. Geyiklerin devasa boynuzları, erkek geyikler dişileriyle çiftleşme ayrıcalığı elde edebilmek için bu boynuzlar vasıtasıyla dövüşürler. Şeyleri güçlü olan, boynuzları çok güçlü olan doğal olarak mücadeleden galip çıkacağı için soyunu sürdürme olanağına o kavuşur. Benzer biçimde hemen hemen birçok canlı türünde erkekler dişilere ulaşabilme, dişilerle çiftleşebilme ayrıcalığını elde edebilmek için birbirleriyle amansızca mücadele ederler. Hem de ölümüne mücadele ederler. Örneğin, ama bazen bu mücadele dolaylı biçimlerde de gelişebilir. Yani örneğin bunun çarpıcı örneklerinden birisi tavus kuşlarıdır. Tavus kuşlarının görkemli tüylerini ve o gösterişli kuyruklarını falan düşünün. Aslında bunların amacı da yine çiftleşme ayrıcalığı elde etmek için erkek tavus kuşlarının geliştirdikleri bir özelliktir bu. Bu aslında o kadar önemli bir özellik ki aslında hayvanın doğal düşmanlarına karşı kaçması, onlardan kurtulması ya da dikkat çekmemesi gereken bir ortamda böyle olağanüstü bir kuyruk ve tüy görkemini geliştirmiş olmaları Darwin'in bile kafasını karıştırmıştı. Yani Darwin'in değişik yazılarında bu tavus kuşlarının bu akla hafsalaya sığmayan adaptasyonunu anlamak için Darwin epey kafa yormuştu. Yani bir canlı için, kendisi için bu kadar ayak bağı olacak, onu düşmanlarına yem edecek bir özelliğin ısrarla geliştirilmesi yönünde bu türde yani tavus kuşu türünde böylesi görkemli kanatların ve kuyruğun gelişmesi için neden bir seçilim baskısı oluyor ve bunun sonucu olarak bu kuşlar bu hale gelmişler diye Darwin çok düşünmüştü. Ve kuşkusuz tavus kuşlarının bu görkemli kuyrukları ve
tüyleri aslında onlara gerçekten de çiftleşmede bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda tabii bu dişilere kendisinin ne kadar güçlü, sağlıklı ve her şeye rağmen hayatta kaldığını ve başarılı bir erkek birey olduğunu göstermek için yaptığı bir durumda. Yani bu adaptasyonun sonucu bilim insanlarının çalışmalarının sonucu olarak sonuçta bu biçimde mekanizmanın geliştiği ortaya çıktı. Yani kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Canlılığın varlığında, canlılığın içgüdülerinde, canlılığın sürdürülmesinde bireylerin tek tek bireylerin hayatta kalmalarından ya da başarılarından öte soylarını sürdürmeleri çok daha önemli bir özellikmiş gibi gözüküyor. Gerçekten öyle. Yani her tür canlı olabildiğince kendi benzerlerini, kendi yavrularını, kendi soylarını sürdürmek için inanılmaz bir çaba harcıyorlar. Hatta bu bütün canlılarda olduğu gibi insanları da kapsadığını söyleyen görüşler de var bildiğiniz gibi. Örneğin Gencil Ben diye bir teori var. Bu teoriye göre aslında tek tek kadınların, bireylerin, toplulukların falan hiç önemi yoktur. Önemli olan bu genlerin kendilerini korumaları ve kendi bütünlüklerini sürdürebilecek mekanizmaları yaratacak biçimde türlerde adaptasyonları geliştirdikleri falan söyleniyor. Yani o kadar önemli. Yani soyun devamı canlılığın en ayırt edici özelliklerinden birisi olarak. Şimdi bu durumda insan türünün gelişmesinin yavruların bakımı ve doğmasıyla birlikte yavrularla ilgili yani soyun devamını sağlayacak üreme faaliyeti çerçevesinde insan türünün evriminin odaklanmış olmasında bir garip bir durum yok. Hemen hemen bütün canlılarda durum böyle. Bildiğiniz gibi üreme eylemi aslında en temelde ikiye ayrılıyor. Bir eşeyli üreme, bir eşeysiz üreme. Eşeysiz üreme dediğimiz herhangi bir canlı kendisinin değişik biçimlerde klonlarını, kendisinin benzerlerini üreterek canlılığını sürdürebiliyor. Yani bakterilerde örneğin diyelim işte mitoz bölünme dediğimiz bölünme oluyor. Ne oluyor? Bakteri 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor, 8'e bölünüyor falan. Aynı bakteri hızla kendisinin benzeri olan yeni bireyler ortaya çıkartıyor. Bu eşeysiz üremenin çok değişik biçimleri var. Bildiğiniz gibi örneğin vejetatif büyüme dediğimiz yani bitkilerde görülen çok değişik üreme biçimlerini mutlaka bilirsiniz. Örneğin patates, biliyorsunuz patatesin bir kenarından yumrular çıkar. O yumruları alıp toprağa ektiğinizde yeni bireyler ortaya çıkar ve patateste çoğalma böyledir. Bazı bitkilerde örneğin çelikleme dediğimiz özellik vardır. Bir dalını alırsınız, köklendirirsiniz. Ayrı bir toprağa ektiğinizde yeni bir birey çıkar. Ya da çileklerde örneğin diyelim belli uzantıları vardır. O uzantılar toprakla buluştuğunda oradan yeni sürgünler ve yeni yeni bireyler ortaya çıkar. Bu şekilde yani eşeysiz üremenin birçok biçimi var. Fakat eşeysiz üremede genellikle bir bireyin, bir türün olduğu gibi aynısı, klonları ortaya çıkıyor. Canlılığın evrimsel süreçte daha sonra eşeyli üreme ortaya çıktı. Eşeyli üreme bildiğiniz gibi yani üreme organları farklı olan bir dişi bir de erkek birey var. Bu dişi ve erkek bireyden bireyin birleşmeleriyle bir döllenmiş hücre oluyor. O döllenmiş hücrenin gelişmesiyle embriyonun gelişmesiyle de yeni bir canlı birey oluyor. Burada da önemli olan eşeyli üremenin
ortaya çıkmasının ve bu kadar yaygınlaşmasının nedeninin de biyologlar esas olarak genetik çeşitliliği artırmak, seçenekleri artırarak daha sağlıklı ve daha güçlü türlerin, bireylerin ortaya çıkmasına kapıyı araladığına için eşeyli üremenin ortaya çıktığı söyleniyor. Neyse, bunlar ayrıntı konular. Şimdi biz eşeyli üremenin özgün bir biçimi olarak insan türündeki üreme faaliyetine ve bu faaliyetin doğal bir sonucu olarak babalık kavramının çıkmasına ele alacağız. Şimdi babalık kavramının ortaya çıkması daha önce de sözünü ettiğim gibi aslında kültürel bir yaratım. Yani doğada insanın dışında böyle babalık görevi gören erkek bireyler yok. Örneğin diyelim bizim en yakın kuzenlerimizi göz önüne alalım. Diyelim işte goriller. Gorillerde daha önce de sözünü etmiştim. Dimorfizm dediğimiz iki biçimlilik vardır. Erkek goriller son derece vahşi, yırtıcı, güçlülerdir. Neredeyse dişilerin 2 katıdır. Korkunç köpek dişleri vardır ve belli bir toplulukta üreme olanağını tek başına ele geçirmek için goriller birbirleriyle mücadele ederler, kavga ederler, dövüşürler, ölümüne dövüşürler. Kazananlar diğer dişileri, topluluktaki dişilerle çiftleşme ayrıcalığına kavuşurlar. Tabii bu da mutlak bir şey değildir. Genellikle alfa erkek dişilerle çiftleşir. Kendisine meydan okuyabilecek durumda olan diğer erkekleri sürekli göz altında tutar. Onların dişilerle çiftleşmelerine izin vermemeye çalışır. Ama diyelim bunda ne derece başarılı olabilir? Sonuçta ormanlık bir bölgede yaşanıyor. Yaşadıkları için dişiler ve diğer erkekler bir biçimde çiftleşmeyi başarırlar. Hatta bu açıdan topluluğun en altındaki yani alfa erkeğe yakın olan, onun rakibi olabilecek erkeklerden çok en zayıf, en alttakilerin dişilerle daha çok birleştikleri falan araştırmalar sonucunda anlaşılmış durumda. Ama sonuçta bu nasıl olursa olsun sonuçta erkek gorilin bebeklerin, yavruların yetiştirilmesiyle bir ilgisi ve alakası yoktur. Yani o iş tamamen dişi gorile ve en fazla dişi gorilin işte kız kardeşlerine, annesine ya da yakınlarına falan düşer. Yani erkekler hiçbir şekilde yavru yetiştirmeyle ilgili bir çaba ve yönelim içerisinde değillerdir. Şimdi bize en yakın tür olarak şempanzelerde de durum buna benzer. Yani benzerlik şu anlamda, o şempanzelerde de erkeklerin yavru yetiştirmeyle hiçbir ilgileri yoktur. Daha toplumsal yapıları daha gelişkin olduğu için şempanzelerde gorillerde görüldüğü kadar tek bir erkek şempanzenin bir harem oluşturması diye bir şey yoktur. Çünkü bunun olmamasının en önemli nedeni şempanze dişilerinin düzenli ve hepsi birden kızgınlık dönemine girmemelerdir. Dolayısıyla oysaki gorillerde dişi goriller kısa bir zaman aralığında kızgınlık dönemine girerler ve alfa erkek onların bu durumlarını bildiği için o kısa dönemde onları kontrol etmeye çalışır ve onlarla çiftleşmeye başarabilir ve denetimini o kısa dönem için sürdürmeye çalışır. Ama şempanzelerde böyle bir durum olmadığı için şempanze erkeklerinin şempanze dişilerini yılın bütün ayları boyunca denetim altında tutma şansları yok, olanakları yok. Olmadığı için şempanze erkekleri bu sefer farklı bir strateji geliştirerek olabildiği kadar
fazla dişiyle çok sayıda çiftleşme gerçekleştirerek soylarının devamını garanti altına almaya çalışırlar. Dolayısıyla da zaten bu da şempanzelerin testislerinin çok büyük olmasını getirmiştir. Çünkü şempanze erkekleri bu yönde bir seçilim baskısına uğramışlardır. Ama goriller örneğin köpek dişleri ve vücut büyüklüğünün geliştirilmesi yönünde seçilim baskısına uğradıkları ve harem oluşturduktan sonra dişiler üzerinde hakimiyet sürdürdükleri için gorillerin testisleri o kadar büyük değildir örneğin şempanzelere göre. Peki şempanzeler ve goriller açısından baktığımızda insanlar nerede yer alıyor? İnsanlar aslında ikisinin ortasında yer alıyor. Ama insan erkeklerini goril ve şempanze erkeklerinden ayıran çok önemli farklar var. Bu farklardan birincisi insan erkekleri başlangıçtan itibaren dişilere birlikte olma ve tek eşlilik yönünde bir tercihte bulunmuşlar. İnsan topluluklarında tek eşliliğin evrimleşmesi kuşkusuz ilginç bir durum. Ve bunu ille biyolojik zorunluluklara ya da insan türündeki dişi ya da erkek bireylerin bazı biyolojik, genetik, fizyolojik özelliklerine bağlamaya yönelik girişimler kuşkusuz geçmişten bu yana oldu. Örneğin bazı bilim insanlarının geliştirdikleri teoriye göre kadınlar uzun süren hamilelik ve ardından yine yıllar sürecek bebeklere bakma zorunluluğundan dolayı fazla çevrede dolaşıp avlanma olanakları olmadığı için iki ayak üzerinde yürüyen, avlanabilen ve değişik yiyeceklere ulaşabilen erkeklerin bunları getirerek dişilerle bir işbirliği içerisine girdikleri, böylelikle tek eşliliğin ortaya çıktığını söyleyen anlayışlar var. Fakat bilimsel araştırmalar ve bulgular aslında bu işin biyolojik bir zorunluluktan bu biçimde geliştiğine yönelik teorileri çürütmüş durumda. Zaten özellikle feminist araştırmacıların ve bilim insanlarının şiddetle karşı çıktığı bir anlayıştı bu. Çünkü bu öyle bir anlayış ki bugünkü mevcut erkek egemen toplumsal biçimlerinin biyolojik gerekliliklerden kaynaklandığını ve insanlığın başından itibaren böylesi bir durumun olduğunu söylemek anlamına geliyordu ki aslında insan türünün evrim açısından bakıldığında bu doğru bir tespit değil. Çünkü insanları bu yönde zorunlu olarak böylesi bir tek eşliliğe zorlayacak bir durum ortada yok. Buna ilişkin eski insanın ilk atalarından itibaren yapılan değişik araştırmalar ve çalışmalar durumun böyle olmadığını ortaya koyuyor. Açıklamalardan sonra babalık kavramının ortaya çıkmasını biraz daha yakından bakalım. Şimdi bildiğiniz gibi üreme faaliyeti açısından erkeklerin ve dişilerin konumları ve bu üreme faaliyeti açısından uyguladıkları stratejilerde belli farklılıklar olmak durumunda. Bu farklılığın en temelinde aslında şu yatıyor. Bildiğiniz gibi erkekler, diyelim bir erkek bir cinsel çiftleşme sırasında dişinin rahmine milyonlarca sperm bırakabiliyor. Erkekler bu açıdan son derece üretken, verimli. Oysa ki bir dişinin, yani bir insan dişisinin bir üreme hücresi, yani bir yumurtayı geliştirmesi, onu döllenmeye hazır hale getirmesi yaklaşık 1 ayını alıyor. 1 ayda
Çünkü bildiğiniz gibi adet kanaması geçiriyor kadın. Yumurtası ve yumurtanın tutunması için gerekli plezanta rahim duvarından sökülüyor, atılıyor. Bu rahim duvarından plezantanın atılması sırasında bildiğimiz gibi kanama oluyor. Ondan sonra kadın bir tane yeniden yumurtlama yapıyor. Bu yumurta gelişiyor, rahim duvarına tutunuyor, plazanta gelişiyor. Böylelikle ancak bir ayda bir kadın bebek yapabilecek hale hazır duruma gelebiliyor. Şimdi bir erkeğin bir çiftleşmede milyonlarca, 10 milyon, hatta bazen yani bugün sağlıklı erkeklerin çocuk sahibi olmaları için sperm sayıları sayıldığında yanlış hatırlamıyorsam 15 ile 40 milyon arası sperm sayısının olması gerektiği söyleniyor. Bir santimetre, bir milimetre küpte herhalde. Oysa ki kadınlarda böyle bir durum yok. Kadınlarda tek. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kadının 15 yaşında üreme olgunluğuna ulaştığını düşün, 16 yaşında. İşte 50-55 yaşına kadar sürdüğünü 40 sene. 40 sene içerisinde 40 ile 12'yi çarpın. En fazla 450-500 yumurta. Ama her çocuk yaptıktan sonra bir kadının o çocuğu hamileliği, çocuğu emzirmesi, bakması, bugünün koşullarını değil, geçmişin koşullarını düşündüğünüzde, örneğin bugün bir şempanze dişisi yeni bir yavru yapmak için en az 4-5 sene bekliyor. Yavrusunu emziriyor, ona bakımı falan, yeniden olgun hale gelmesi için. Yani demek istediğim, insan dişilerinin ürettikleri yumurtaların sayısı son derece sınırlı. Yani işte 100'dür, 300'dür, 200'dür. Ve bunlara karşılık erkeklerinki ise milyonlarla ifade ediliyor. Şimdi bu ister istemez iki tür arasında farklı strateji gerektiriyor. Erkek açısından soyunu devam ettirmek için ne kadar fazla dişiyle ilişki kurarsa o kadar çok kendi soyunu sürdürme başarısı artacaktır. Ama dişiler öyle değil. Dişilerin yumurtaları değerli olduğu için onlar yumurtalarına gözü gibi bakmak zorunda ve dolayısıyla çiftleşeceği erkeği de çok dikkatli biçimde seçmesi gerekir. Yani dişiler aslında niteliğe önem verirler. Yani geçici bir takım özelliklerden çok çocuğunun güçlü, sağlıklı ve geleceğinin açık olması için iyi bir baba adayı bulmak isterler. Bu anlamda niteliğe önem verirler. Ama erkekler, yani genel olarak bütün memeli erkeklerinde olduğu gibi nitelikten çok niceliğe, yani sayıya önem verirler. Olabildiğince çok fazla sayıda dişiyle bir araya olduklarında üreme başarılarının artacağını düşünürler. Fakat insan türünün evrimine geldiğimizde bu durum iki tür açısından da, iki cins açısından da farklı adaptasyonların sonucu olarak ilginç bir biçimde tek eşli birlikteliklerin insan türünde baskın bir özellik haline gelmesine neden olmuştur. Kuşkusuz bu birdenbire olmadı. Bunun olması için de uzun bir evrimsel süreçte bir dizi adaptasyon geçilmesi gerekti. Şimdi öncelikle şunu vurgulamamız gerekiyor. Yani dişi ile erkeğin birleşmesinden sonra çocuğun babasının kim olduğundan dişi hiçbir zaman tam olarak emin olmaz. Emin olmasının tek nedeni, eğer başka hiçbir erkekle birleşmediyse, tek bir erkekle birleşmişse çocuğunun o erkekten olduğunu kabul edebilir. Ama farklı erkeklerle birleştiyse bunu da bilemeyecektir. Kaldı ki burada en önemli olgu şudur. Yani çok yakın dönemde, özellikle evrim teorisinin bilimsel olarak ortaya çıkmasından önce bir bebeğin
nasıl oluştuğuna ilişkin erkeğin ve kadının rolü tam olarak belli değildi. Yani bugünkü bilgiler ortada yoktu. Bugünkü bilgiler ortada olmadığı için bir bebeğin nasıl oluştuğu bilinmiyordu. Yani bu konuda çok değişik teoriler vardı. Örneğin bazı teorilere ta Aristo'ya kadar geçmişi giden bazı teoriler erkeğin menisinde bebeğin küçük minyatür örneğinin bulunduğu söylenirdi. Buna homunculus yani küçük insan teorisi de denir. Dolayısıyla çocuğu annenin ne olduğunu anne sadece o babanın sperminde bulunan küçük bireyin bakımı ve büyütülmesi için annenin geçici bir konak olduğu ama esas çocuğu sağlayanın baba olduğu düşünülürdü. Ya da öyle bazı toplumlar vardı ki geçmişte çocuğun oluşması açısından babanın hiçbir rolünün olmadığını düşünülürdü. Çünkü bunun aksini kanıtlayacak bir şey de yoktu. Yani bütün bu konuda değişik görüşler vardı. Şimdi durum böyle olduğu için insan toplumsallığında kadın ve erkeğin tek eşli olarak bir araya da bulunmalarını gerektirecek böylesi bir zorunlu bilgi ve kanıtlama olanağı olmadığı için konuyu buraya bağlamak kesinlikle doğru değil. Ama buna rağmen insan türünde kadınlar ve erkekler tek eşlilik yönünde bir dizi adaptasyondan geçmişler. Şimdi bu adaptasyonların neler olduğuna baktığımızda örneğin birincisi kadınlarla erkeklerin tek eşliliğini sağlama açısından kadınların geçirdiği en önemli adaptasyonlardan birisi insan dişilerinde kızgınlık döneminin belirgin ve kendini açıkça belli eder bir şekilde olmaması ve gizlenmiş olması geliyor. Bu ne demek? Bunun anlamı şu. Örneğin gorillerde, bonobolarda ya da işte insana en yakın primatlarda dişiler kızgınlık dönemine girdikleri zaman bunu açık biçimde onların cinsel organlarının kızarmasından, belli yerlerinin kabarmasından falan herkes anlar. Kolaylıkla anlaşıldığı için o kızgınlık dönemi sırasında onlarla erkekler çiftleşmeye çalışır. Oysa ki bildiğiniz gibi kadınlarda böyle bir durum yok. Ne zaman yumurtlayacaklarına ilişkin belli bir döngü, belli bir zaman aralığı belli olmadığı için erkeğin diğer kadınlarla birlikte yaşayacağı kadın arasında bir farklılık tespit edebilmesi ya da bu yönde bir çaba harcamasına gerek yok. Birincisi bu. Yani kadın ve erkeğin birlikte bulunmaları aynı zamanda kadınların ve erkeklerin zaman sınırı bağlı olmaksızın bir arada bulunmaları ve cinsel açıdan her an çiftleşebilmelerini getirmiştir. Şimdi bazı araştırmacılar insandaki bu özelliğin işte tek eşliliğin temeli olduğunu söylüyorlar ama tabii bu doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü örneğin bonobolarda da yılın her zamanı bonobo dişileri erkeklerle cinsel ilişkiye girebilirler. Yunuslarda falan da bu var. Yani yunus dişileri de dişi yunuslar da her an erkeklerle cinsel ilişki kurabilirler. Yani dolayısıyla ama örneğin ne bonobolarda ne de yunuslarda tek eşlilik yoktur. Demek ki insan tek eşliliğini kadınların kızgınlık döneminin gizli olmasına bağlamak doğru bir şey değil. Bu doğru değil. Yumurtlama dönemlerinin gizli olmasının tek eşliliğin tek nedeni olmamakla birlikte erkekleri kendilerine bağlama açısından bunun kadınlara bir avantaj sağladığı da söz konusu. Bunu da inkar etmemek gerekiyor.
İkinci bir özellik, kadınların erkekleri kendilerine bağlamaları bakımından bir takım fizyolojik değişiklikler de geçiriyor kadınlar. Yani diyelim, tabii güzellik algısı dönemden döneme değişmekle birlikte kadınların erkekleri cezbedebilmek bakımından iri göğüslerinin gelişmesi, kalçalarının genişlemesi, cinsin cazibesini artıracak yönde adaptasyonlardan geçmesi de erkekler açısından ödüllendirici bir mekanizma oluyor. Dişi cinsin cazibesinin gelişmesi ve bu şekliyle erkeği kendine bağlaması aslında karşılıksız değil. Yani tek eşliliğin ortaya çıkmasıyla birlikte erkek bireyler aslında tek eşli yaşamaya başladıktan sonra ister istemez belli değişimlerden ve adaptasyonlardan onlar da geçiyorlar. Nasıl geçiyorlar? Örneğin günümüzde de evli erkeklerin cinsel arzu ve istekleri, yani işte kabaca libidolarının giderek düştüğü ve kendi eşlerinin dışında dişilerle bir arada olma yönünde güçlü bir eğilim göstermedikleri genel olarak bilinir. Yani birçok evli erkek hiçbir şey olmamasına rağmen eşlerinin dışında kimseyle ilişkiye girmezler. Ama girenler de var. Kazanova denilen çapkın erkekler yok mu? Elbette var. Bunların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Bunlar ayrı mesele ama biz burada tarihsel, evrimsel süreçte babalık kavramının ortaya çıkmasından söz ediyoruz. Yani insan erkeklerinin dışında diğer memeli türlerinde erkek bireyler çocukların bakımında en azından kadın kadar çaba gösterme durumunda değiller. Fakat insan türünün erkekleri bu konuda gerçekten fedakar ve her tür şeyleri yapabilecek durumdadırlar. Nitekim geçmiş sayısız topluma bakıldığında çocukların kendi soyundan olup olmamasının yanı sıra kurulan aile ya da tek eşli birliktelik içerisinde sahip çıkılan, evlat edinilen çocuklara da kendi çocukları gibi bakıldığını ve babalık kavramının bu anlamıyla da çok özel bir anlamının olduğunu inkar etmemek gerekiyor. Zaten insan türünde babalığın ve anneliğin belli oranlarda kültürel bir özellik olduğunu da inkar etmemek gerekiyor. Nasıl etmemek gerekiyor? Biliyorsunuz, annelik dediğimiz duygu esas olarak aslında kadınlarda bulunan oksitoksin hormonunun faaliyetleriyle ilgili şeylerdir. Yani bu oksitosin hormonu örneğin erkeklerde de vardır. Bazı hayvanlarla yapılan deneylerde oksitosin hormonu ya da onun işte değişik türlerdeki biçimleri enjekte edildiğinde hayvanlarda davranış değişiklikleri çok somut biçimde gözleniyor. Yani oksitosin hormonu erkekte de var, kadında da var ve erkekteki ve kadındaki rolleri de hemen hemen biyolojik işlevlerine yakın. Yani dayanışma, sevgi, bağlılık, ondan sonra yardımlaşma, empati, bütün bu özellikleri sağlayan esas etkenlerden birisi hormonlar. Bu hormonlar testosteron erkeklerde, ama testosteron sadece erkeklerde değil, kadınlarda da var. Cinsiyet rollerini yalnızca biyolojik durumlar olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü son yapılan araştırmalarda örneğin diyelim eşcinsel erkeklerin evlat edindikten sonraki durumlarına ilişkin yapılan çalışmalar bu erkeklerde tıpkı annelerde, kadınlarda görülen bazı özelliklerin onlarda da görüldüğünü, annelerde görülen bir takım özelliklerin onlarda belirmeye başladığını söyleniyor. Hatta bununla ilgili örneğin Kuad sendromu diye bir sendrom var. Bu Kuad Bask dilinde
kuver kelimesinden geliyor ve yumurtlama, yavrunun çıkması anlamlarına geliyor. Kuvat sendromu olarak yazdığınız zaman göreceksiniz bu kuvat sendromu tıpkı hamile olan bir kadının yaşadığı bir takım sıkıntılar, belirtilerin aynıları erkeklerde de görülüyor. Ve bu erkekler de sanki kendileri hamileymiş gibi, yani eşleri hamile olduğu zaman onlar da bulantı geçirebiliyorlar, bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Yani çoğu erkekte bu sıkıntılar hamilelik döneminde, yani eşinin hamileliği döneminde olduğu için hafif geçiyor ve insanların çoğu bunun ne olduğunun farkında değiller. Ama örneğin bu nüksedebiliyor, başka dönemde tekrar ortaya çıkabiliyor. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi insan türünde babalık kavramı öylesine bir özel anlam ve içerik kazanmıştır ki diğer hiçbir memeli türünde görülmeyen bir boyuta gelmiştir. Dolayısıyla bugün günümüzde erkek babalara düşen tarihsel rolden söz edildiğinde, geçmiş toplumlara gidildiğinde bunun sayısız örneğini görmek durumundayız. Yani geçmiş birçok toplumlarda örneğin kendi diyelim tek eşli evliliği düşünün. Kendi çocuklarının yanı sıra dışarıdan alınan çocuklara da onlardan hiç ayrım göstermeksizin aynı özen ve dikkatle bakan sayısız baba örneği vardır. Bununla ilgili sayısız örnekler vardır. Örneğin diyelim, hemen aklıma gelen bir örnek, Cengiz Han örneğini verebilirim. Cengiz Han'ın ilk eşi Börteçine, bir dönem Merkitler onu kaçırıyorlar. Kaçırdıktan sonra Cengiz Han Camoka arkadaşının yardımıyla Börteçine'yi kurtarıyor. Kurtardığında Börteçine, ki herhalde yaklaşık bir seneye yakın Merkitlerin elinde kalıyor. Geldiği zaman Börteçine'nin kucağında bir çocuk var örneğin. Daha sonra sanırım herhalde Cüce olması lazım. Armağan anlamına geliyor. Cüce Han'ın Cengiz Han'ın gerçek çocuğu değil, üvey çocuğu olduğu söylenir. Ama örneğin hiçbir zaman ne Cengiz Han ne onun çocukları bunu bir sorun etmemişlerdir. Yani bu verdiğim örneğe ilişkin başka toplumlarda, Türk tarihinde birçok başka örnek de var. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan türünde erkek bireylerin çocuk yetiştirmede başat bir rol oynamaları ve kadınla aynı sorumluluğu paylaşacak bir durumda gelmeleri aslında bir kültürel tercih ve kültürel tercihin sonucudur. Dolayısıyla bunu biyolojik gerekliliklerle açıklamak durumunda değiliz. Açıklanmadığı için bu şekliyle bakıldığında insan türünde çocuk yetiştirmenin soyun devamı açısından önemini ve anlamını daha önce de defalarca söylediğimi hatırlarsanız, burada babalığın ortaya çıkmış olması, yani bir kültürel bir kavram olarak babalık kavramının insan türünde ortaya çıkması ve insan türünün devamı açısından annelik kadar önemli ve ona başat bir rol oynayabilir olması insan topluluğunun en önemli ayırt edici özelliklerinden birisi. Başka topluluklarda, özellikle de memelilerde böylesi bir toplumsallık ve böylesi bir toplumsallık içerisinde dişi ve erkek bireyler arasındaki iş bölümünün bu derece sağlıklı ve dinamik ve güçlü bir biçimde geliştiği başka bir tür yok. Biraz önce söylediğim gibi, yani insan türünde tek eşliliğin ortaya çıkması, bu tek eşlilik bağlamında kadının, çocuğun yetiştirilmesinde oynadığı büyük role karşın erkeğin de hemen hemen o düzeyde bir rol üstlenmiş olması aslında çok çarpıcı ve ilginç bir durum. Ve bu olayın aslı biyolojik gerekliliklere dayanmıyor. Yani bunun biyolojik gerekliliklere dayanmamasının bir nedeni olarak biraz önce kadının gizli kızgınlık döneminin
erkek tarafından bilinmemesinin önemli olduğundan söz etmiştim ama aslında orada biraz eksik kaldım. Çünkü kadınların kızgınlık dönemlerinin gizli olması aslında o kadar da gizli değil. Yani son yapılan bazı çalışmalar yumurtlama döneminde kadınların belli kokular yaydıklarını, erkeklerin bu kokuları fark ettikleri, dolayısıyla örneğin yumurtlama dönemindeki kadınların erkeklere de daha çekici geldikleri, kadınların yumurtlama sırasında giyim kuşamları, hareketleri, sesleri ve bu bir takım davranışlarıyla yumurtlama döneminde olduklarının ipuçlarını dışarıya yansıttıkları ve erkeklerin de değişik düzenekler ve mekanizmalar vasıtasıyla bunların farkında oldukları yönünde bir takım araştırmalar var. Ve bu araştırmaların bulguları son derece dikkate değer ve çarpıcı. Yani bütün bunlar aslında şunu gösteriyor. Yani insan topluluklarında cinsler arasındaki iş bölümü gerçekten bir yanlı ve bir cinsin diğer cinse hakimiyeti şeklinde değil de gönüllü bir işbirliği biçiminde geliştiği için bu aynı zamanda eşitlikçi ve özgürlükçü bir ilişki biçimi. Zaten ileriki videolarda konunun bu boyutlarına tekrar gireceğim. Çünkü insan toplumsallığını diğer hayvan toplumsallıklarından ayırt eden ve insanın bugün evrensel bazı kavramları geliştirebilmiş olmasının temelleri de aslında buralardan başlıyor. Fakat zamanım sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.